Herkese merhabalar. Taş Kağıt Müzik Podcast yayınının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerin benimle sohbet etmesinden büyük keyif aldığınız, benim de aynı şekilde yeni bir bestecinin hayatını didiklemekten, sorularıyla yeni pencere açmasından mutluluk duyduğum Merve Aktürk bizlerle. Hoş geldin Merve. Hoş bulduk. Merhaba. Merve Aktürk'le Cehalet Show başlasın. Estağfurullah efendim. Nasılsın Merveciğim, iyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Az önceki uzun cümleyi nasıl kurduğunuzu düşünüyorum hala. Siz nasılsınız? Güzel bir nefes alıyoruz efendim deyip nefes tekniklerinin işe yaradığı bir cümle yapısı oldu. Bugün seninle bence konuşmaktan senin de keyif alacağın bir besteci var. Çok enteresan bir besteci. Biz onun besteleriyle çok hemhal olmuş durumdayız ama bir o kadar yarattığı, yeni ortaya koyduğu teoriler var. İnanılmaz bir matematik zekası var ama bir o kadar da agresyonu var. Tam benim kalemimin biri gibi duruyor. Evet, yeni bir Brahms ikonu yaratacağız senin için şu anda. Agresif ama muazzam müzik yapan bir besteci. Bugün konuşacağımız besteci barok dönemin, hatta bence bütün dönemlerin tam ortasında duran, tarihsel açıdan da genelde ayna vazifesi gören, yani geçmişten aldığını geleceğe taşıyan bir besteci Johann Sebastian Bach. Ah, ay bir şey söyleyeceğim. Geçen gün bir film izledim Tar diye. Bu sene çıkan filmlerden biri. Orada bir tane orkestra şefi Bach çalmasını söylüyor çocuğa. Yani Bach parçası çalışmasını söylüyor. Çocuk da diyor ki onun 20 tane çocuğu yok muydu ya? Aynı benim gibi sadece magazinini kapmış olayın. Efendim, Johann Sebastian Bach öyle bir dönemde doğuyor ki artık barok dönemde sizlerle birlikte paylaştığımız iki tane besteci vardı. Monteverdi ve Vivaldi ve Handel, tabii öncesinde yine Merve ile konuşmuştuk. Barok dönemde artık tamamlanması gereken en önemli besteciye geldiğimizi fark ettim. Johann Sebastian Bach. Neden Bach çok önemli? Bestelerinin tamamında bir şifre, bir matematiksel işlem var efendim. Johann Sebastian Bach 1685 yıllarıyla 1750 yılları arasında yaşıyor. Bu da tam barok dönemin neredeyse kapandığı 1750 yılında ölüyor. Klasik dönem başlıyor artık ve barok dönemin de en güçlü olduğu dönemde doğuyor. Bu arada öyle bir sülale ki bu Bach ailesi, Johann Sebastian'a gelene kadar 6 kuşak müzisyen bir aile. 6 kuşak müzisyen bir sülalenin oğlu olarak dünyaya geliyor. Tabii ki müzisyen bir babası var haliyle. 21 Mart 1685'te doğuyor. Diğer hiçbirini bilmiyoruz bu arada, değil mi? Yani çok ünlenmişler, Yani adı çok duyulmuşlar. ünlenmiş yok ne yazık ki. Müzisyen genlerine sahip galiba. Müzisyen genlerinin genlerine sahip yani. Fevkaladenin fevkinde bir sülalenin içinde doğuyor kendisi. 21 Mart'ta doğduğuna göre hangi burç oluyor? Sen daha iyi bilirsin Merveciğim. Koç burcu oluyor. Oo, Koç burcu deyince de yani tutumlu insanlar geliyor aklıma para konusunda ki şimdi anlatacağım anekdotla bunu bir kez daha görmüş olacağız. Bach'la ilgili şöyle bir çerçeve çiziliyor karakteri konusunda. İnatçıydı, huysuzdu, geçimsiz oluşuyla ünlüydü. Maşallah. Öyle ki yani dindar bir adam bu arada, tabii çok dindar. Gerçekten ve tam bir kentli, çünkü 2 kez evleniyor. Ve bu 2 evlilikten 20'den fazla çocuğu oluyor. 20. Çok iyi ya. Dindar bir adamdı ve sadık bir Lutherciydi. Yani bir Luther King taraftardı. Zaten Almanya'nın toprakları içerisinde biliyorsun Martin Luther King'le birlikte zaten o Katolik inancı biraz daha esniyor. Sadık bir Lutherciydi. Bir de ölüm düşüncesine çok takıntılıymış. Yani eyvah, ölünce ne olacak? Ölürsem ne olacak? Tanrım beni affet, Tanrım bana merhamet et şeklinde bir ölüm korkusu sarıyormuş. Şimdi diyecektim ki biraz kendi içinde çelişkili gibi diyecektim. Hani hem çok dine bağlı değil hem dindar. İşte bunun da sebebi geldi şimdi. Ölüm korkusuymuş o da anladığım kadarıyla. Doğru. Bach tam bir kentli düşünceye sahip. 2 kez evleniyor. Lakin bir köylü kadar tutumlu para konusunda. Az önce dediğim gibi yani Koç burçlarında para ile ilgili böyle bir
doğal bir tutumluluk olduğunu görüyorum. Yani cimrilik demeyelim ama tutumluluk. Öyle ki şöyle diyorlar, çok saygı duyulan bir besteci ve döneminin en zengin insanlarından bir tanesiymiş Bach. Yani bu kadar tutumlulukta aksi olması pek mümkün değildi. Ve en ufak bir harcamada eli titrermiş. Bayağı pintiymiş ya şimdi. Kibarlaşmayalım değil mi? Yumuşatmayalım artık daha fazla. Şöyle ki mizah konusunu yani o kadar asık suratlıymış ki Bach. Mizah konusunda 2 tane eseri var zaten. Bir tanesi Kahve Kantatı, bir tanesi de en sevgili kardeşin ayrılışı üzerine Capriccio. Başka hiçbir eğlenceli müziği yok zaten. En eğlenceli, en mizahi olan tarafı bu parayla ilgili kısmıymış. Bir tane kuzeni var, Johann Elias diye. Johann Elias ona bir hediye şarap gönderiyor. Fakat şarap taşınırken bir kısmı dökülmüş ve Bach demiş ki yani o her dökülen damla bana acı veriyor. Çok iyi anlıyorum onu bu konuda. Ve şöyle bir şeyi var efendim, mizahi olarak değerlendirebileceğimiz ama Bach için çok ciddi bir konu. Kuzenine bir mektup yazıyor bu şarap göndermesi konusunda. Diyor ki, onurlu kuzenim daha fazla alkol lütfetmeyi öneriyor ama buradaki aşırı masraftan dolayı teklifi geri çevireceğim. Zira taşıma ücreti 16 groşen, teslimat ücreti 2 groşen, gümrük memuru ücreti 2 groşen, dahili vergi 5 groşen, 3 fenik. Yani diyor ki kuzenim bana bir şarap gönderiyorsun ama senin gönderdiğin şarap bana pahalıya geliyor diyor. Lütfen bana şarap gönderme diyor. Sanırım bir teslimat ücreti de ekleniyormuş buna. Ama evet onu diyecektim. Kuzeni de karşı ödemeli mi gönderiyor? Ne kadar ayıp ya. Yani senin göndereceğin şarap Kuzeni bana de cimri. maalesef çok pahalıya geliyor diyor. İyi hesap yapmış helal olsun o yılda. Gerçekten de öyle. 9 yaşındayken annesini kaybediyor, 10 yaşındayken de babasını kaybediyor. Bunun üzerine tabii ki abisi onu büyütmek durumunda kalıyor. Orkçu bir abisi var, o da müzisyen. Johann Christoph Bach. Bütün bu sürecin içerisinde müzikal yeteneği ne zaman keşfedildi, ne zaman duymaya başladı, aman efendim 4 yaşında şunu yaptı, 7 yaşında bunu yaptı diyemiyoruz Bach için. Çünkü bir müzisyen aile. Yani ne yapsa zaten sülalede olduğu için şey diyorlar herhalde. Ha, evet bu da diğer müzisyen çocuklardan biri. Ne kadar normal karşılamışlardır. Bu da bizim Kesinlikle. diğerleri gibi piyano çalıyor işte. Küçültmüşler değil mi onun şeyini, Evet yazık ya. yeteneğini. Tabii ki iyi bir şarkıcı, bir kemancı, bütün tuşlu çalgılara iyi bir orgçu. Org dediğimiz şey kilise orgu tabii ki. Org dediğimiz enstrüman da kolay bir enstrüman değil Merveciğim. Çünkü havayla çalışıyor. Pedallar yani ayaklar sürekli çalışıyor. Başka bir notaya basıyor. Burada bastığı bir süre sonra geliyor. Yani çok zor bir enstrüman. Dinleyicilerimizden kilise orguyla ilgili videolar izlemesini önerebiliriz bu anlamda. Bu kilise orgu kocaman olan. Geçen gün TikTok'ta bir tane video gördüm de kız kilise orgçusuymuş. Çok fazla ses çıkardığı için de enstrümanını da taşıyamıyor. Geceleri gidip şey yapıyormuş, çalışıyormuş sürekli orada. Çok haklı. Taşınabilir bir enstrüman değil. Yani onun imitasyon seslerini yapan dijital enstrümanımız bizim dijital piyanolarda, orglarda bile o ses çok fazla geliyor. Gerçeği tabii ki çok güçlü. Bu anlamda hani yetenek ne zaman geldi, ne zaman gitti bilemiyoruz. Fakat şu bilgiye tabii ki haiziz. Lüneburg'da kiliseye 13 yaşında koroya giriyor. Daha sonra orgçu olan Georg Böhm'den bilgi ve müzik anlamında yararlanmaya başlıyor. Ama tabii ailede müzikle ilgili büyüdüğü için yani müzikal eğitimi zaten ailede alıyor. Fakat Georg Böhm, Böhm diye biraz zor oluyor tabii telaffuzu. Böhm'den çalışmaya başlıyor ve Hamburg'a giderek de kendini geliştiriyor. Tabii ki aile dediğim gibi anne baba öldüğü için abisi de orgçu. Onun diğer kiliseleri gezerek eğitim alması konusunda muhtemelen desteklemiştir tabii ki. Hamburg'u ziyarete gittikten sonra mücadeleci bir genç olduğunu biliyoruz. Neden? Çünkü ömrünü saraylarda, kiliselerde bir dizi hizmet vererek gerçekleştiriyor. Bütün hayatı gerçekten bu kiliseden şu saraya, şu saraydan bu kiliseye sürekli görev yapıyor. Neden? Çünkü tutumlu bir insan. Para kazanma konusunda istidatı var Merveciğim. Bu yüzden de geziyor çalışmak üzere. İlk resmi görevi Saksonya-Weimar Dükü'nün orkestrasında keman çalarak. İlk resmi görevi bu. Sonra çok bu arada akıllı ve pratik bir insan, besteler yapmaya başlıyor Bach. Tabii o zamanın bütün bestecileri gibi kendisi için çalışan bir profesyonel ve belli bir ihtiyacı karşılamak için de kilisede çalışmak mantıklı. Saraydan daha mantıklı. Neden?
Çünkü her pazar bir kantat bestelemek zorunda. Çocuklar için bir alıştırma kitabı yapıyor. Org özel bir çalgı olduğu için o orga özel bir beste yapıyor ve dolayısıyla da sürekli üretmeye başlıyor. Mücadeleci olduğunu söylemiştim. Arnstadt'ta görev yaparken çok sevdiği bir orgçu var. Buxtehude diye. Buxtehude'yi dinlemek üzere 350 kilometre Arnstadt'tan Lübeck'e yürüyor. Hayranlık da böyle Bir bir şey. şeye de binmemiş. Hayır, cimri işte. Yürüyerek gitmişken yetişebilmek için, onu izleyebilmek için. Bach'ın sinirli olduğunu ve agresif olduğunu söylemiştik. Bununla ilgili bir örnek de şöyle. 1705'te ders vermeye başlıyor Arnstadt'ta. Geyersbach isimli bir öğrenci var. Öğrenciyle tartışmaya başlıyor. Öyle uzuyor, öyle büyüyor ki Bach bıçak çekiyor öğrenciye. Üstüne atlıyor, yerlerde sürüyor. Neredeyse öldürecekken elinden alıyorlar öğrenciyi. Allah Allah. Konu neydi acaba? Öğretmenleri sinirlendirmeyin Merveciğim. Yani ben bıçak çekecek noktaya gelmedim ama bazı anlarda hayalen böyle çok sinirlenip ne yapsam acaba şimdi diye düşündüğüm anlar oldu. Bach kadar agresif değilim tabii ki en nihayetinde. Bu sinirlilik konusu Bach'ın hep başına bela olmuş. Mesela bir kere bir meslektaşına aşağılayıcı bir kelime kullanmış. Neymiş o? Zibelfagoist, yani dişi keçi sesine benzeyen fagot sesi çıkarttığına dair bir hakaretmiş. Bak, hakaret de yine müzisyenlikle ilgili. Evet ya. Çok naif. Bach'ın kınıyorlar bütün bu şeylerden dolayı ve öğrencilerle geçinememe ününe sahipmiş. Ama şimdi baktığımız zaman bizim de sevmediğimiz, yani gerçekten bu insanı da çekemeyeceğim öğretmen olarak dediğimiz çok öğretmenle karşılaşmışızdır. İlkokuldan itibaren baktığımızda Merve. 2 yıl ilkokul öğretmenliğini yapmış. 4. ve 5. sınıfta bir öğretmenim vardı. Hala görmek dahi istemem. Benim de lisede vardı. Ben onun yüzünden farklı alan seçmiştim. Ve şu an bunu da dinlemiyordur yani, o kadar eminim. Çünkü çok neyse Başka bir zor bir boyutta. insandı. Başka bir boyuttan bir insandı, aynen öyle. Rahat rahat söyleyebilirim. Nefret ediyordum fizik hocamdan. Nefret. Fizik de zor bir derstir yani. Eğitmeni yumuşak olmadığı sürece, böyle eğitmen gibi değilse çok zor gerçekten. Ben de çok iyi anlaşamazdım. Korkunç. Mesela Bach bu arada gerçekten potansiyelini bildiği için meydan okuyormuş herkese. Ben iyiyim, ben şöyleyim deyip haklı, şimdi haklılık payı var tabii ki Bach'ın, ama bir taraftan da mesela biri eğer işine karışırsa vay haline. Kim olursa olsun. İster dük olsun, ister kardinal olsun hiç fark etmez. Bach direkt böyle iş konusunda hele hiç tahammülü yokmuş. Derhal istifayı verip çıkıyormuş oradan. Bence bu konuda haklı ama. Buna bir şey diyemeyeceğim. Bach'a katılıyorum diyorsun. Evet. Mesela 1707'de Mülhazen'deki Blasius Kilisesi'nin okçusu olarak giriyor. Ve burada da yine tartışmalarıyla ünlü. Fakat burada akrabası Maria Barbara ile evleniyor. İlk evliliğini yapıyor Bach. Biraz sakinleşmiştir belki, yani özel hayatındaki bu düzenli ilişki kavramıyla. Ya da daha sinirli olmuştur. Genelde böyle olur. Şimdi Bach'ın 3 tane dönemi var. Bunu bildikten sonra aslında çok rahat bir şekilde Bach dinleyebiliyoruz. Çünkü bir bakıyoruz sürekli Tanrı'ya dair özel kilise eserleri var. Bir bakıyoruz ki bir orkestra eseri var. 3 dönemi var. Bir tanesi Weimar dönemi. 1708-1717 yılları arasında. Weimar döneminde sadece kilise müzikleri yapıyor. Çünkü bir kilisede çalışıyor Weimar'da. Weimar Dükalığı'nda. Ve orada tabii ki Weimar Sarayı'nın okçuluğunu ve oda müzikçiliğini yapıyor ama daha çok kiliseye dair eserler besteliyor. 1714'te saray orkestrasının 1. kemancılığına atanıyor ve birçok kenti de yolculuk yapıyor. Bu kez yolculuklarında yürümemiş Merve, araç kullanmış. Neden? Çünkü Weimar Çünkü Sarayı. terfi aldı. O bir de belki de sarayın imkanlarını kullanıyordu, onu da bilmiyoruz şu Tabii anda. ki. Weimar'da İtalyan bestecilerinin müziğine çok ilgi duymaya başlıyor ve Vivaldi'nin Yaylı Çalgılar Konçertosunu org ve klansene yorumluyor. Yani onu adapte ediyor, bir kopyasını çıkartıyor. 1717'de Samuel Drese'de açılan Weimar Sarayı kapel ustalığına getirilmediği için çok sinirleniyor
Dük'le kavga ediyor. Diyor ki yani benim hakkım olan terfiyi bana vermediniz diyor. Dük'le o kadar kavga ediyor, o kadar olaylar büyüyor ki Dük onu 4 hafta hapse atıyor. Seren Serengil gibi. Merveciğim yani eğer iş yerinde sorun yaşıyorsan o kadar da büyütme konuyu. Büyüyebiliyor demek ki. Yani öğrencisine bıçak çeken yani Düka'ya da bunları yapabiliyormuş. Demek ki sadece motivasyonu kendinden daha bilgi olarak eksik bir öğrenciye değilmiş. Gücü yetmiyormuş, büyüğüne de yetiyormuş. Yani Düka'ya da yetiyormuş. 4 hafta onu hapsetmiş. Derken 1717-1723 yıllar arasında ikinci dönemine geçiyoruz. Bana göre en keyifli dönemi. Köten'de sadece enstrümanlar ve özel çalgılar için bir dönem. O bizim bildiğimiz bütün menüeler, danslar da da ra da ra di ram bam ba da ra da ra işte bu Köten döneminden. Çünkü sadece orkestra için müzikler yapıyor, enstrümanlar için. Artık bu biraz daha refahta olduğu ve artık beste yaptığı dönem değil mi? Kilise şeyi de yok, zorunluluğu da yok. Evet, kilise zorunluluğu, kilise görevi olmadığı için dini eserler dışında eserler bestelemeye başlıyor. 1717 yılında Arnstadt Dükü Leopold'un Köthen Sarayı'nda çalışmaya başlıyor. Oranın oda müziği şefi oluyor. İşte bu yüzden kiliseyle ilgili görevi yok ve dolayısıyla dini eserler de yok. Org ve koro olmadığı için sadece orkestra ve oda müziği besteliyor. Ve meşhur Brandenburg konçertoları vardır. İşte bu dönemde yazıyor onu, Köthen döneminde. Ve Handel'le karşılaşmak istiyor çünkü aynı dönemde yaşıyorlar. Fakat Halle'ye görmeye gidiyor Handel'i, fakat Handel oradan ayrılıyor. Yani sürekli teğet geçiyorlar Handel'le. Aa. Bence güzel bir ittifak olurmuş. İkisi de parayı seviyor biliyorsun Merveciğim. Konuştuğumuzda hatırlarsın. İkisi de parayı seven, ikisi de satış yapmayı seven. Yani Handel güzel bir şekilde menajerliğini yaparmış. Beste yapmadığı dönemde diye Bach'ın. Ben öyle düşünüyorum. Ama şey de demişler, asla kahramanlarınızla tanışmayın da diyorlar, belki de iyi olmuştur. Köthen Dükü ile Karlsbad'a gidiyor ve döndüğünde karısının ölüm haberini alıyor. Çok üzülüyor Bach. Diyor ki artık hayat benim için bitti diyor. İnanılmaz güzel bir partita yazmıştır. Hatta ona yazdığı söylenen bir rivayet var. Ama kendisinin böyle bir beyanı yok yani notasının üzerinde veya şeyde söyleminde bunu eşime yazdım gibi bir şey yok ama sanırım o dönemlere denk geldiği için herhalde diye düşünüyorlar. Çok üzülüyor Bach. 1920'de ölen eşine bu kadar üzülen Bach bir yıl sonra yeni birisiyle evleniyor. 1921'de Dük evleniyor bu kez ve yeni eşi prenses onu müzikten uzaklaştırıyor. Aman ne gerek var diyor Dük'e. Ve müzikten uzaklaştırdığı için Bach tabii ki sıkılmaya başlıyor. Diyor ki yani ben artık müzik yapmayacaksam ne işim var benim Köten'de diyor. Bu arada Bach'ın bir oğlu var. Bach'ın tabii bir sürü çocuğu var ama bir tane oğlu var. Oğlu Calvinist olarak bir okul yerine Lüterci bir okula gitmek istediği için oradan ayrılıyor. Ve üçüncü son çalıştığı döneme geliyoruz. Nedir bu dönem? Leipzig dönemi. Şimdi 3 tane dönemi var dedik. Weimar, Köthen ve Leipzig. Leipzig dönemi 1723 ile 1750 yılları arasında tekrar kilisede çalışmaya başlıyor ve dolayısıyla tabii ki dini eserler, korolu eserler gelmeye başlıyor. Artık orkestra için eser yapmıyor. Weimar dönemindeki gibi kilise müziği ve dini eserler üzerinden beste yaptığı bir döneme denk geliyoruz. Burada bir Thomas okulu var ve kilisenin de kantoru oluyor. 1723-1750 dönemleri arasında yaşarken Bach artık ölümüne kadar, çünkü 1750'de öleceği için Bach, 1723 yılında başladığı Leipzig görevini ölene kadar sürdürüyor, 1750'ye kadar. Vokal müzik yani ses üzerine müzik yapıtlarının çoğunu Leipzig'te besteliyor ve 1749-50 yılları arasında ise Füg Sanatı isimli bir eser yayınlıyor. Bach deyince aklımıza başta konuşurken de söylemiştim ya matematikle ilgili eserlerinde bazı şifreler, sistemler, teoriler var. Bach'ın şöyle eserleri vardır. Ayna tekniği denir. Mesela bir nota başlar, sayfanın sonuna kadar geliriz. Sayfanın sonundan sayfanın başına tersten yaptığımız zaman notaları başka bir müzik ortaya çıkar ama o da müziktir. Yani tuhaf bir şey çıkmaz. Buna ayna tekniği deniyor. İki farklı melodiyi aynı anda duyuyoruz. Tekrar ayrılıyor, tekrar kopuyor, tekrar bir araya geliyor. Yani sürekli bir matematiksel işlem var eserlerin arasında. Şöyle bir kitap önerebilirim. Gödel, Escher, Bach. Ünlü matematikçi Gödel
çizimleriyle işte bir el diğer eli çizer ya, meşhur bir şey vardır, ya da gitmeyen merdivenler. Onun çizimlerini gerçekleştiren Escher ve Bach'ın anlatıldığı bir kitap vardır. Bayağı da büyük bir kitaptır bu arada. 700 sayfa falan olması lazım. O kitabın içerisinde de Bach'ın matematik sistemiyle Gödel'in ve Escher'in çizimdeki matematiksel yapısı birbiriyle karşılaştırılır. Yani matematik deyince Bach gelecek aklımıza. Bach'ın mesela dini eserleri çok keyiflidir dinlemesi. Ben çok severim. Pasyonlar vardır. Pasyon ne demek? İsa'nın son akşam yemeğinden çarmıha gerilinceye kadarki giden süreci anlatan metinlerdir. Buna yapılan müziklerdir ve Bach'ın bu pasyonları çok meşhurdur. Aziz Matta Pasyonu vardır mesela. Matthäus Pasyon işte. Bu Matthäus Pasyon inanılmaz güzel bir müziktir. Hatta şöyle denir, bu kadar mizacı sert birisinden nasıl böyle müzik çıkıyor diye. İşte burada senin hayran olduğun Brahms'a bir gönderme yapalım. Evet. Yani çok sert görünen insanların demek ki gerçekten içinde, çok derinde, kimseye göstermedikleri pamuk gibi bir kalpleri varmış. Keşke pamuğu gösterseler de sertlerini bastırsa, metalci olsalardı mesela. Keşke, ben de onu düşünmedim değil. Gözleri ileri derecede miyop olan Bach'ın çalışmaktan ve nota kopyalamaktan gözleri iyice göremez hale geliyor. Bu Handel'de de vardı. Sanırım o dönemin gözlük kullanımı konusundaki gelişimin olmamasından kaynaklandığını düşünüyorum bunda. Çünkü bu sayede o kadar çok notayla uğraşıyor ve gözlük kullanmıyor ki bir süre sonra tamamen göremez hale geliyorlar. Bu arada 1749'da başarısız bir ameliyatla tamamen kör oluyor. Çok üzücü, günümüzde böyle bu kadar minik olan şeylerin o zamanlar işte körlük veya ölüm sebebi olması. Yani bir de notayla ilgili çalışan birisinin, mesela Handel'de de aynı şey var. Birebir aynısı oldu. Demek ki gerçekten o dönemin sağlık gelişimi, teknolojik gelişimi ne yazık ki görme ile ilgili problem yaşayanlara çözüm üretemiyordu. Buna rağmen çalışmalarını sürdürüyor ve 28 Temmuz 1750'de 65 yaşında hayata veda ediyor. 20 çocuğu oluyor Bach'ın, fakat 13 tanesi yaşıyor. Bach'ın müziğinin en önemli şifrelerinden bir tanesi de notalar üzerinden imzasını atması. B harfi si bemol, A harfi la, C harfi do, H harfi ise si natüreldir. Yani öyle bir şey yapıyor ki Bach yazabilmek için si bemol, la, do, si bekar yapıyor. Ya akorlarda ya da işte melodinin içerisinde imzasını atıyor. Şimdi Atilla'yı nasıl yapacağız? Ya Beethoven ne yapsın hadi oraya gelene kadar. Bu Yani diğer besteciler ne yapsın? Zaten müzisyen ailede doğmuş. Bunlar bunu düşünerek almıştır bu soyadını bence. Kaç yılında alınıyor soyad bilmiyorum orada. Bach'ın elinden hem teori çıktı hem de güzel eserler çıktı. Yani Bach dinlemeye başladığınız zaman çok büyük bir keyif alıyorsunuz. Çünkü o matematiksel sistemin içerisinde size geçen bir hissiyat da var. Yani oradaki yaşadıkları da var. Yumuşak bir şekilde de geçiyor. Ben Bach dinlemeyi çok severim. Bach gibi, Bach'ın arkasından tabii ki Mozart gelir. Mozart'ın arkasından romantik dönemde çok daha fazla besteci. Ama gerçekten bir köşe başıdır. Bir sistemin tam ortasındadır. Bu yüzden de ayna denir. Yani geçmişten günümüze aktardığı için. Bach'ın dinlediğimizde eserlerinde dediğim gibi o matematiksel işlemi form olarak çok anlamayabilirsiniz. Fakat bir düzen olduğunun farkına varırsınız. Mesela bir Vivaldi dinlediğinizde başka bir imza vardır ama Bach'ta, yani bu kesin Bach'tır diyebileceğimiz özel imzalar vardır. Çok bilinen şeyler değil. Mesela Bach çalmak için Merve, ellerinin gerçekten biraz ufak olması gerekiyor. Mesela ben çalamıyorum. Biraz ellerim ve parmaklarım büyük çünkü. Bach çalarken inanılmaz zorlanıyorum. Çok da zordur bu arada Bach çalmak. Ama elleri biraz daha küçük ve yapısı daha ufak olanlar kesinlikle çok daha rahat Bach çalıyorlar. Benimkiler ortalama, ben çalabilir miyim acaba? Uzun değil yani. O zaman Mozart'la deneyebilirsin Merve. Tamam. Bir tek piyano öğrenmem kaldı geriye. Zor kısmı geçti. Geçmişten geleceğe bir aktarım sağlayan Bach'ı konuştuk bugün seninle birlikte. Ve
Bach'ta da aslında bir kez daha gördük ki bazı dahiler, bazı içinde aslında fırtınalar kopan insanlar dışarıya çok agresif, çok sert gözükebilirler. Fakat onların iç dünyasında bir yaratıcılıkla bize bir ürün, bir somut bir değer sunduklarında ne kadar aslında farklı olur bir kez daha gördük. Eskiden ben Bach'ı sadece çok çocuğu olan biri olarak tanıyordum. Şimdi çok çocuğu olan ve cimri biri olarak tanıyorum. Çok teşekkür ederim. Bu bilgiyi daha katmış olduk sana. Aynen. Bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ediyorum Merveciğim. Yine çok keyifli, çok keyif aldığım, eğlendiğim bir sohbet oldu seninle birlikte. Ben çok teşekkür ederim ve bence de çok eğlenceliydi. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.